Merhabalar herkese. Belçika Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana YouTube kanalı üzerinden gelen yorumlardan birine yanıt vermek istiyorum. Aslında aklımda böyle bir video çekmek vardı ama o soru da galiba bana motivasyon oldu. Soru neydi? Biz şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Karı koca çalışıyoruz. 150.000 maaş alıyoruz. Belçika'dan iş teklifi aldım. 3.000 euroya geçinebilir miyim? Eşim çalışmayacak. Aslında benim kanalda en çok izlenen videolarımdan biri olan Belçika'da yaşamanın maliyet tablosunu erken çektiğim için muhtemelen çok dikkate alınmadı. İzleniyor izlenmesine ama sorunun yanıtını karşılamıyor. Altı boş gibi görünüyor. Yani biz daha yeni geldik diyorum ya. Ne zaman yeni geldik vurgusu yapsam zaten bayağı azar işitiyorum. Dayak yiyorum yorumlarla. Ben 85 doğumluyum. Bu sene kısmetse 40 yaşında olacağım. Çok fazla taşındım. 18 yaşında evden çıktım. Çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Ek işler yaptım falan filan. Yani ben hayatımda ilk kez bir yere gelip de yaşama tutunmaya çalışmadım. Yani benim geçmişimde de yaşama tutunduğum çok fazla senaryo var. Aynı şey mi? Değil. Tabii ki değil. Ama yani bir insan bir konuyla ilgili yorum yapıyorsa sanki hayatında ilk kez yaşamaya başlamış, sanki daha 19 yaşında, 18 yaşındaymış gibi yani daha yeni geldin, dur bakalım hiçbir şey bilmiyorsun denmesi biraz tuhaf. Gelelim konumuza. 3.000 euro ile Avrupa'da ya da 3.000 euro ile Belçika'da geçinilir mi? Belçika'da şu an müthiş bir barınma problemi var. Birçok göç alan ülkede olduğu gibi. Gerçekten eli yüzü düzgün, o ailenin yaşayabileceği ve enerji tasarrufu da sağlayan, yani ısıtabileceğiniz ve bu ısınmayı da çok maliyetli bir hale getirmeyecek bir ev, iyi bir enerji sınıfına sahip olmalı. Nedir bu da? En kötü bir ev. Böyle bir ev bulmak, illa hani ev olmak zorunda değil, apartman da olabilir. Bulunduğunuz yerle çok ilintili olaraktan da 1.000 euro. Yani bunu 1.000 euro iyi ihtimal, ortalama. 700'e olur, küçük olur, kötü olur, nem problemi olan olur, apartman olur, olur 700'e. Kıyı köşede kalmış olur ama 1.000 euro iyi bir ev. İyi bir ev bile değil ya. İyi bir ev hatta işte 1300'den en az başlıyor, öyle söyleyeyim. Makul bir ev diyeyim, 1.000 euro. Ve bunun da üstüne çıkma olasılığınız var. Şimdi paranızın 1/3 kiraya gitti. Şimdi artık burada Nisan ayı itibariyle 2 senedir yaşıyor olacağız. 3 kişilik bir ailenin ortalama su tüketimi 60 euro aylık. 3 ayda bir alınıyor. Elektrik, gaz ortalama 200, kışın üstüne çok çıkıyor. Hadi daha da ortalama 230. Hadi onu suyla birleştirelim, 300 diyelim. Şimdi 1000, en az 1000 kira, 300 euro elektrik, su, doğalgaz. Mobil hat, internet hattını da ortalama işte hadi 60-70 euroluk paket düşünelim ki mesela biz üçüne 110 ödüyoruz. İnternetimiz iyi bir pakette, yüksek bir pakette. Hadi siz de yüksek bir paket almayın da 2 cep telefonu mobil hattına bir de internete 70 verin, 80 verin, daha da altını veremezsiniz. Şimdi maaşınızın yarısı gitti şu an. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, dışarı adım atacaksınız. Yeme içme, ben ne zaman işte 1.000 euro vurgusu yapsam herkes bizim hiç her şeyi bırakıp bütün yaşamımızı yemeli içmeli geçirdiğimizi düşünüyor. Ekonomik market alışverişi yapmak kolay. Ancak yediklerinizin ne olduğunu bilmek isterseniz eğer, yani şöyle bir etiketin arkasını çevirip bakarsanız, dikkate almaya çabalarsanız, ki şu çağda hani biliyoruz ki birçok ürün geri çağrılıyor, içinde ne olduğunu bile bilmiyoruz ya da okuduğumuzda aslında biraz bilinçli olsak kabuslar görüyoruz. Yani doğru yerden etini, sütünü, yumurtanı, doğru yerden meyveni, sebzeni aldığında 3 kişilik bir aile gerçekten hadi o 1000'i 800'e düşürebilir. Belçika'da daha altına düşüremez. Şirket sana araç verir, işte sen Fransa'ya yakınsındır,
Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da market fiyatları çoğu zaman Belçika'dan daha ucuzdur. Yine şehre göre, markete göre değişmekle birlikte. Oralara gidersin, aylık alışveriş yaparsın, daha da kasarsın da 700'e düşer. Yani daha düşüremezsin yani. Ama ne var? İşte Türk marketine gidip tam yağlı beyaz peynir adı altında çökelekten bozma bir şey yersin. Hani onu bilemem. O da süt tozu barındırıyor bu arada. Yani yediğin çökelek bile olsa daha iyi. Evinde sütünü kaynatıp lor peyniri yapsan daha iyi olur. Yani dikkatli ve özenli beslenmeye çalıştığında böyle. Ama sen hani dediğim gibi umursamaz paketli gıda alır. 2 euroya da mesela bir öğün yapacağın şey var. Öyle takılırsan onu bilemem. Geriye ne kaldı şimdi? Diyelim ki şirket sana araç vermedi. Geçen Instagram'da paylaştım. Bizim Volvo'nun bizim eve maliyeti neydi şimdi hatırlamıyorum da 580 bin. Yani ve hani bizim otopark masrafımız yok. Biz köyde yaşıyoruz. Zilyon yılda bir yere gidip otopark ödüyoruz. Otoparkıyla ve hani böyle çılgınlar gibi gezmedik mesela bu sene. Ümit'in bir Excel'i var. Çok meşhur. Hani oraya tek tek aldığımız her şeyi yazıyoruz. Oradan çıkan rakam bu. Birazcık daha otopark, birazcık daha gezi derken bu 600'ü de buluyor. Şimdi bakalım oturup hesapladığımızda şu an bile 3000'i geçtik. Nasıl olacak bu iş? Yani gerçekten 3000 euro ile Avrupa'da geçinmek çok zor. İşte benim yıl sonu bonusum var, tatil param var. Okey, tatil parası var ve bonus maaş yatıyor, doğru. Bunlar da hani vergilerden sonra bir maaş kadar oluyor. Yani onun da gideceği o kadar çok yer oluyor ki. Yani hayat sadece böyle dümdüz girenler çıkanlar olarak, girdi çıktı olarak devam etmiyor. Bir sürü masrafınız oluyor. Doktora gidiyorsunuz, kıyafet alıyorsunuz, bir seyahate gidiyorsunuz. Zaten tatil parasını tatile veriyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani 3000 euro ile gerçekten Avrupa'da ya da Belçika'da geçinemezsiniz. Ancak bana bunu soranlara ve bana açıklıkla iş tekliflerini de atanlar çok fazla var. Güveniniz için teşekkür ederim. Bende olan bende kalır. Bunu da herkes bilir zaten. Bu yüzden de insanlar buraya geldikten sonra hala benimle görüşmeye devam eder. Ben kimseyle kimsenin özelini paylaşmam. Bana da atmayın derim. Söylemeyin yani. Yine de ben de paylaşmıştım vakti zamanında Ümit'in teklifini böyle bulduğum biriyle. O psikolojiyi de anlıyorum. Çok net anlıyorum. Ben diyorum ki eğer eşiniz buraya geldikten sonra iş ayırt etmez de benim gibi aileye katkı sağlarsa o zaman denge direkt toparlar. Ya da eşinizin bir uzmanlık alanı var ve kısa dönemde çok değil hani 2000 euroluk bir iş bulsa ki 2000 euro burada asgari ücret gibi yani saatlik ücreti baz aldığımızda direkt hayatınızın doğrultusu kaderi çok fazla değişir ki buna dair de bir videom var. Hani kaç para eve girerse nasıl bir yaşam sürersiniz? Peki bunun esprisi ne? Biz niye taşınalım Avrupa'ya? Bu soruya da zaten ben böyle yanıt verdiğimde bana soru soran beyefendi işte ben artık çok yoruldum işte yazmış YouTube'a yine gidiş dönüş günde 4 saatim gidiyor trafikte işte özel okullar çok pahalı vesaire vesaire. Doğru. Zaten yine bütün videolarımın temelinde bu var. Yani bütün videolarımda diyorum ki para için buraya gelirseniz üzülürsünüz. Para bağımsız gelirseniz sizi tatmin eder. Neden tatmin eder? Eğitimi sizi tatmin eder. Çocuğunuzun çok dilli büyüyecek olması sizi tatmin eder. Saygı, düzen, sosyal devletin varlığı sizi mutlu eder. Gelecek kaygısını daha az güdersiniz. Böylelikle de daha sakin, daha rahat bir yaşam standardınız olur. Yani burada tercih yapacak olan sizsiniz. O yüzden de mutluluklar göreceli. Yani bundan yaklaşık 3-4 sene önce Ümit bir beyefendiyle bir iş için görüşme yapmıştı. O görüşmede beyefendi demişti ki ben 10 sene yurt dışında yaşadım. İşte şimdi buradaki çocuklar gidiyorlar 3000 eurolara Avrupa'da yaşamaya çalışıyorlar falan. Hiç anlam veremiyorum. Şimdi o özel bir sektörde yine yani iyi bir firmada yönetici olarak Türkiye'ye geri döndüğü için hani biz böyle ağzımızın salyaları akarken onun yaşadığı hayat standardına o onları garantiye alıp Türkiye'ye gelmişti. Yani Türkiye'de
o zaman şimdinin parasıyla en kötü zaten 500K şeyi vardı. İyi bir konumdaydı. Şimdi 500K alan biri, evet, yani Türkiye'nin hele işte atıyorum çocukları büyükse falan buraya 3000 euroya gelmemeli zaten. Yani burası Türkiye'nin sunduğu lüksün 5'te 3'ünü falan sunmuyor. Buranın lüksü başka. Yani o yüzden tek fiyat maaş teklifi alırken Avrupa'dan hani ben oraya gideceğim, hemen arabamı yenileyeceğim, ev alacağım falan kafasıyla hareket etmeyin. Üzülürsünüz. Kendinize dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara bekliyorum.